Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem pastane simidi tarifiyle geldim. Çocuklarınızın beslenmesine, kahvaltı sofralarınıza hazırlayabileceğiniz mükemmel bir tarif. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına yarım paket yaş maya, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 bardak ılık süt, 1 bardak ılık suyu ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Mayanın ve şekerin eridiğinden emin olduktan sonra 1 çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum. Çay bardağının dibinde çok az ayırdım. En son hamuru toparlamakta kullanacağım. İyice karıştırdıktan sonra göz kararı olacak şekilde yaklaşık 2 bardak kadar un ekledim. Unun üzerine 1 tatlı kaşığı kadar da tuzumu ekledikten sonra yavaş yavaş spatula yardımı ile karıştırıyorum. İlk etapta spatula yardımı ile hamur yoğunlaşıncaya kadar karıştırıyorum. Hamur yoğunlaştıktan sonra spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Unu azar azar kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterin. İlerleyen dakikalarda ne kadar un kullandığımı sizlerle paylaşacağım. Hamurum yoğunlaşmaya başladı. İçerisindeki spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Bu tarz tarifler yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta özlü ve güzel bir hamur yoğurmaktır. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Ben bu tarif için toplamda 4,5 bardak kadar un kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Hamuru şöyle bir toparladıktan sonra ayırdığım sıvı yağını hamurun üzerine döküyorum. Hamuru 2-3 dakika kadar yoğuruyorum. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamurumu yeteri kadar yoğurdum. Çok az un serperek hamuru toparlıyorum. Üzerini streçle kapatıp yaklaşık yarım saat kadar mayalandırıyorum. Simit mayasını çok fazla mayalandırmanıza gerek yok. Yarım saat kadar mayalanması yeterli olacaktır. Hamurumu yarım saat kadar mayalandırdım. Oda ısısında peteğin yanında yarım saatte mayalandı. Mayalı bir hamur olduğu için ilk etapta hamurun havasını alıp toparlıyorum. Hamuru toparladıktan sonra tezgaha alıyorum. Yuvarlak bir forma getirdikten sonra hamur kartı ile 12 parçaya bölüp bezelerimi hazırlıyorum. Simit yapacağımız için bezeleri yuvarlak değil de biraz daha silindir şeklinde hazırlıyorum. Hamuru silindir şeklinde açacağımız için bu şekilde hazırlamanız çok daha güzel olacaktır.
Bezeleri silindir şeklinde hazırlıyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Bezeleri silindir şeklinde ayarladım. Üzerini streçle kapatıyorum. Ekstradan bir mutfak havlusu ile kapatıp bu şekilde 15 dakika kadar dinlendirdim. Dinlenme aşamalarına lütfen dikkat edin. Bu şekilde dinlendirirseniz çok daha rahat bir şekilde şekillendirebilirsiniz. Hamurun iyice kabarmasını sağlayın. Yaklaşık 15-20 dakika kadar dinlendirdim. Hızlı bir şekilde şekil verme aşamasına geçiyorum. Hamur çok kolay ve rahat bir şekilde açılıyor. Saniyeler içerisinde hazırlanıyor. Dilerseniz klasik yuvarlak simitten de hazırlayabilirsiniz. Ayrıca birçok hamur işi tarifine, simit tarifine yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Simitleri şekillendirdikten sonra ilk etapta pekmezli suya, daha sonra susama batırıyorum. 2-3 yemek kaşığı kadar pekmez, 1 çay bardağı kadar su kullanmanız yeterli olacaktır. Simitleri ilk olarak pekmezli suya batırıp susamın üzerine bırakıyorum. 3 tanesini bu şekilde pekmezli suya batırıp daha sonra iyice susama buluyorum. Bu aşamada mutlaka elinizi kurutun. Eliniz ıslak olduğu için susamlar çok fazla yapışabilir. Simitleri hazırladıktan sonra yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum.
Simitlerin hepsini hazırladım. 20 dakika kadar soğuk fırında tepsi mayası yapıyorum. Tepsi mayasını dilerseniz oda sıcaklığında 20-25 dakika kadar sürede yapabilirsiniz. İyice kabardıktan sonra önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar simitlerimi pişirdim. Bu arada simitlerin dışının çıtır çıtır olmasını istiyorsanız mutlaka ısıya dayanıklı bir kabın içerisinde su koymanız gerekiyor. O şekilde çok daha güzel oluyor. Simitlerim fırından çıktı. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra sizler için doku testi yapıyorum. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, çok lezzetli oldu. Pastanede yapılan simitlerden çok daha güzel oluyor. Tarifi mutlaka deneyin. Tarifi denedikten sonra o değerli yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Sizler simitin güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.